Günaydın. Bugün yerel bir pazara gitmek için erken uyandım. Şimdi önce 7-Eleven'e gideceğim. Çünkü hem su hem snack spray'i almam lazım ama şimdi suyu taşımak istemiyorum 5 litre alacağım için. O yüzden plan paramı bozdurmak. Çünkü en küçük param 1000 baht kaldı gibi. Onu da pazarcı ablalara vermeyeyim yani. Sonra onu alacağım. Saat herhalde şu an 7:20 falan şey yapacağım. Sonrasında bir şey gideceğim. İnsanlar dükkanlarını açmış bir şey yapmışlar. Sonrasında pazara gideceğim. Bugün erken uyandım pazara gitmek için. Keyifliyim ya, mutluyum. Bilmiyorum yani belli oluyor. Güzel bir hayat yaşıyorum burada yani şu an. Şunu üstüme de takacağım. Yerel amcamız da sabah erkenden kalkıp gününe başlamış. Bu arada benim kaldığım bölge Phranakon. Bangkok Old City, eski şehir olarak da geçiyor. Kraliyet Sarayı, görkemli tapınaklar, meşhur gece hayatının olduğu Khao San Caddesi bu bölgede bulunuyor ve bir de nehir geçiyor. Burada sol ve sağ tarafta laundry service yani çamaşırhaneyi görebilirsiniz. Ortalama fiyat baktığımız zaman 1 kilo normal yıkama 30 baht yani 40 lira. Express yani daha kısa sürede hemen kurtulup elinize geçmesini istiyorsanız onun da kilosu yaklaşık olarak 95 baht. Meşhur 7-Eleven marketler burada aradığınız her şeyi bulabileceğiniz yerler ve bizdeki 3 harfli marketlerin toplamının sıklığı gibi düşünebilirsiniz. Yani neredeyse adım başı bir tane bulmak mümkün. Yeme, içme, atıştırmalık, kişisel bakım, sim kart ve benim burada olma nedenim gibi sinek ilacı gibi bütün ihtiyacınız olan şeyleri bulmanız mümkün. Fiyatlar genel olarak çok uygun ve gidip orada aç kalır mıyım diye endişe etmenize bence hiç gerek yok. Çünkü birçok batılı alışkın olduğunuz yemek, tost, sandviç, hamburger, yemeğe hazır yiyecekleri de burada bulabilirsiniz. Sinek ilacı olarak da Türkiye'den getirmektense buradan almak çok daha mantıklı. Çünkü buradaki sinekler farklı olduğu için içindeki etken madde ve oranı farklı oluyor. Buradakiler daha işlevsel oluyor. Bu fotoğrafta yer alan markayı birçok insan kullanıyor. Ben de öyle yaptım. Hem sprey hem losyon formu var. Ben bu pembe spreylerden kullanmıştım ve epey etkili olmuştu. Yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra o kadar huzurlu geldi ki burası. Belki yaşadığım bölgeyle alakalıdır ya da saat erken olduğu içindir. Bu sokakta giydiğimiz turuncu giymiş insanlar ise monklar yani Budist rahipler. İlerleyen zamanlarda toplumda yaşamdaki yerlerine dair daha fazla bilgi vereceğim. Tayland'a dair pek sevmediğim bir şey varsa o da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek. Çünkü genelde arabalar pek durup yol vermiyor. Benim için yeni bir durum değil bu ama günlük hayatta etkileşime girdiğim insanlar genel olarak çok saygılı ve yardımsever. Durum böyleyken arabaların durmuyor olması bana ilginç geldi. Sağ tarafta bir sokak yemekçisi çoktan dükkanını açmış. Sol tarafta da büyük makineleri ve bir inşaat hali olduğunu görebilirsiniz. Saat daha 7:30 ve insanlar çoktan alışverişlerini tamamlamışlar, evlerine dönüyorlar. Sağ taraftaki gibi çiçek tezgahlarını birçok yerde görmek mümkün. Çiçekler Budizm'de geçiciliği, saygı ve farkındalığı, iyilik ve erdemi temsil ediyor. En önemli anlamı geçicilik. Taze ve güzel bir çiçeğin zamanla solması, Budizm'in temel öğretilerinden biri olan hayattaki her şeyin geçici olduğu ve değiştiği gerçeğini sembolize ediyor. Derken ben de müziği takip ediyorum ve pazardan önce bir tapınağı ziyaret ediyorum. Burası bir Çin Budist tapınağı. Bu ince işçilik epey etkileyici gerçekten.
Bu ve bunun gibi sabah pazarları genelde sabah 5.30-6 arasında kuruluyor ve saat 9'a doğru da kapanıyorlar. İnsanlar erken kalkıp şehrin o kaosu başlamadan önce alışverişlerini yapıyorlar. Bu abinin hazırladığı yemek patonko, mayalanmış hamur kızartması, bizdeki pişi gibi düşünebilirsiniz. İki farklı çeşidi var gördüğünüz gibi. Bunlardan biri tatlı, diğeri ise tuzlu. Bunu defalarca söyledim biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. Bazı insanlar İngilizceme güvenmiyorum, pek de İngilizce bilmiyorum o yüzden yurt dışına seyahat etmekten çekiniyorum diyor. Ama gördüğünüz gibi benim İngilizce bilmem de karşıdaki bilmediği sürece hiçbir şey değiştirmiyor. Bazen böyle parmağınıza göstererek beden diliyle bazen Google Translate kullanarak aslında iletişim kurabiliyorsunuz ve sorunsuz şekilde işlerinizi halledebiliyorsunuz. Tabii ki de bazı durumlarda İngilizce biliyor olmak da işlerinizi çok daha rahatlatır. İnsanlarla birebir iletişimde daha derin bağlar kurabilirsiniz. Ama İngilizce bilmemek, İngilizcenizin zayıf olması seyahat etmenize bir engel değil. Çok anlaşılabilir ama ben kendi deneyimimde size de göstermeye çalıştığım gibi görüyorum ki aslında bu sizin varsaydığınız tedirgin olduğunuz kadar büyük bir sorun değil. Neyse ben pişimi alıyorum. Karışık. Gördüğünüz gibi bu kadar torbadaki pişiye ben yaklaşık olarak 20 baht yani 25 TL 50 sente yakın bir ücret verdim. Hem fiyatlar çok uygun hem de gidip orada aç kalır mıyız diye endişe duyanlar için bence bu da pek mümkün değil. Burada da böyle cipsler ve içi dolgulu hamurlar var bizdeki çiğ böreğe benzeyen. Buradaki bu şişler de epey meşhur ve uygun fiyatlı burada. Daha sonra bahsedeceğim bundan. Ben şimdi burada içecek ve kahve satan abladan içecek bir şeyler almaya geldim. İçeceklerin ortalama fiyatı 30 baht yani 40 TL'den biraz az yaklaşık 80 sente denk geliyor. Evet burada yine sıfır dil konuşarak anlaşıyoruz. Ben hangisinden istediğimi parmağımla buradaki ablayı gösteriyorum. O da tayıcı hazırlayacak olan kişiye söylüyor. อะไรนะแดงโซดามะนาวแดงโซดามะนาว แล้วก็มีเสื้อผ้าฮะบางช่วงเนี่ยถอดเสื้อเลยฮะ Ya. เดี๋ยวลองเสื้อฮะนี่ Buradaki abla da hazır yemekler ve sıkılmış meyve suları satıyor. İnsanlar motorlarından inmeden bile alışveriş yapabiliyor. Burada hava genel olarak çok sıcak. O yüzden birçok içecek buzlu olarak tüketiliyor. Ablanın arkasında göreceğiniz kırmızı çöp kutusuna benzeyen şeyin içerisinde duruyor buzlar. Ve abla oradan buzları alarak içecekleri hazırlıyor. Normalde özellikle Hindistan gibi ülkelerde buza çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sularda kontaminasyon riski var ve çeşme suyundan yapılan buzlar da sizi çok hasta edebilir. Ben normalde dikkat ediyorum ama Tayland'a gelince bu biraz gevşedi açıkçası. Yine de dikkat etmekte fayda var. Ve abla sodanın içerisine meyve aroması koyarak içeceği hazırlıyor. Ben normalde böyle şeyleri ağzıma sürmem ama bugün böyle bir gün oluyor. Aklımda buraya bir soğuk çay içme fikriyle gelmiştim aslında. Neyse. Burada Tayland'la alakalı beni çok üzen şeylerden biri de aslında çok fazla plastik kullanılıyor olması. Sizin de görebileceğiniz gibi içecek plastik bardağın içinde üzerine plastik bir kapak koyuluyor. O bir plastik poşetin içine koyuluyor ve üzerine de bir tane plastik pipet geçiriliyor. Bu gördüğünüz araç ise Tayland'ın meşhur tuktuklarından biri. İnsanlar genelde bunu taksi olarak kullanıyorlar. Bu abinin domates sattığını görünce bir bakmaya geldim. Buradaki tatlı abla benimle ilgilenmesi için satıcıyı dürtüyor. Domatesler biraz olmamış gibi geldi bana ama bunlar alışkın olduğumdan çok farklı domatesler de olabilir. Ya da sadece olmamışlardır. Böyle daha olgun olanlardan bir tane seçtim. Bu sırada aynı zamanda ablanın ne kadar ödeme yapacağına bakıyorum. Çünkü yeni olduğum bir ülke ve şu an bunların üzerinde fiyat yazmıyor. Ve açıkçası kazıklanmak istemiyorum. Ama şimdiye kadarki Tayland deneyimimde karşılaştığım fiyatlar hep adil fiyatlardı.
Bali'deki gibi şişirilmiş ve pazarlık yaparak 1/3'üne 1/4'üne indirebileceğim fiyatlar değildi. Ama o bambaşka bir konu. Ondan şimdi hiç bahsetmeyeceğim. Buradaki ilgimi çeken bir diğer şey ise tropik meyveler. Mesela burada bir tezgah dolusu meyve var ve bunların çoğu da muz. İlerleyen zamanda merak edenler için bunların tadlarına baktığım videolarda çekeceğim. Ve üzerlerindeki fiyatları siz de görebilirsiniz. Genel olarak gerçekten uygunlar. İnsanlar şakalaşıyorlar, teyzeler meyvelerini seçiyorlar. Ve bu pazar böyle sokak boyunca devam ediyor. Geri dönerken meyve alacağım ama şu an asıl olarak hedefimde yeşillik ve salatalık var. Çünkü canım ne zamandır salatalık istiyor. Dışarıdan alacaklarımın nasıl yıkandığından emin olamadığım için biraz çekiniyorum. Ve sanırım aradığım tezgahı buldum. Tezgahı bulduk bulmasına ama burası benim hiç bilmediğim bir iklim. Ve bu yüzden bu sebzelerin bazılarının ne olduğunu, nasıl pişirildiğini hiç bilmiyorum. Arada bana tanıdık gelenler var, karnabahar, brokoli gibi. Ama mutfağım olmadığı için aslında sebze de pişirmeyeceğim. Bunların da bana bir faydası yok. Asıl olarak şu an salata yapabileceğim yeşillikler arıyorum. Bu güzel salatalıkları buldum. Ama çok almak istemiyorum. Çünkü dışı benim bildiğim salatalığa benziyor olabilir ama içinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Burada biberler falan da varmış aslında. Neyse şimdi abla tartıyor. Bir alıyorum salatalıkları. Domates salatalıkla bakalım neler yapacağım. Bu arada gayet bildiğimiz salatalıktı. Yani gönül rahatlığıyla alabilirmişim. Tam not almamışım ama para üstüne bakarsak yaklaşık 30 ya da 35 baht vermiş bu iki büyük salatalık için. Bu arada belki fark etmişsinizdir. Burada herkes birbirine selam veriyor. İstanbul gibi büyük, karma karışık ve nezaketsiz insanlarla dolu bir şehirden geldikten sonra burası cennet gibi hissettiriyor şu an için. Birkaç da meyve alalım. İlk olarak bunlardan alacağım. Bunun adı Rose Apple yani gül elması olarak geçiyor. Çok yoğun bir tadı yok. Çok ağır da değil. Böyle hafif köpüksü gibi bir içi. Meyveyle ilgili öğrendiğimde şaşırdığım şey ise aslında kajunun bu meyvenin tohumu olması oldu. Bence gayet lezzetli ve yenilebilir. Gördüğünüz demir hindi bildiğim kadarıyla Osmanlı mutfağında şerbet yapılarak kullanılırmış. Burada solda gördüğünüz ejder meyvesi, sağındaki ise mangostin. Onun yanındaki küçük olanlar longan, ejderha gözü, en sağdaki ise bir çeşit mandalina. Az önce gezerken aklım muzların olduğu tezgahta kalmıştı. Hadi oraya gidelim. Theo 10 lô 80 lúc mới dạy. Đó mà đưa kilo đấy. Đưa cái gì? No, it's okay. Buổi luộc chấm 20 baht. İlk günlerim olduğu için biraz güvenli seçimler yapmak istedim. Muz ve mandalina aldım sadece. Nó mà lô 80 cái năm độc mày lô 50 mày lăng. Bunları da toplam 40 baht veriyorum. Yani yaklaşık 50 liraya denk geliyor. Bu arada muzlar çok lezzetliydi. ดูยังไงมันเด็ดไม่เด็ดต้นในหัวจาน Burada sağ tarafta bir vatandaşın rahibe yemek verdiğini görebilirsiniz. Diğer rahipler de ellerinde bu kavanoza benzeyen şeylerle dolaşıyorlar. Bu arada insanlar onlara yemek veriyor, karşılığında dua alıyor gibi bir sistem var sanırım. Ve burada onlara yemek veren, onlara yardım eden insanlar dizlerinin üzerine çöküyor, onlara çok minnet gösteriyorlar. Ben gelirken kapalı olan tezgahlar açılmışlar bile ve saat daha 8 bile değil. Burası kaldığım yere yaklaşık 5-6 dakika yürüme mesafesinde bir yer. O yüzden ben de sakin sakin evime dönüyorum. Çok tatlılar ya.
Gerçekten. Yani. Şimdi benim biraz gözlerim doldu. Hemen anlatıyorum neden olduğunu. Şöyle, işte ben pazar alışverişimi yaptım. Dönüyorum şimdi hostele doğru. Böyle yine sokak satıcıları var. Burada ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sadece şey yaptım yani kafamda kurdum ne olduğunu. O da şu şekilde. Bir tane abla vardı. İşte bir şeyler almış, bir şeyler daha aldı. Sonra sanki anladığım kadarıyla ablanın böyle parası sadece aldığı bir şey yetti. Sonra diğerini bırakayım ben gibi bir şeye girdi. Ama böyle eğilip bükülüyorlar falan. Bir de teşekkürleri de böyle beden dili içerdiği için. Sonra diğeri de böyle al götür bunu, al götür bunu falan yaptı. Sonra diğeri yine teşekkür etti, eğildi, büküldü. Sonra diğeri teşekkür etti. Sonra abla aldı onu. Ve bunu bilmiyorum, bu beni çok duygulandırdı. Yani bilmiyorum içimde nereye dokundu. İnsanlığa bu kadar mı muhtaç kaldık? Az önce de şey düşünüyordum. Ya bilmiyorum, burada hayat şu an çok güzel. Ya bilmiyorum yani, çünkü insanlar gülüyor ve ya tatlılar, yardımsever gözüküyorlar, gülümsüyorlar. Pazara da gittim ve hissediyorum ki çok da kazıklanmadan, belki de hiç de kazıklanmadan alışverişimi de yaptım ve şu an İstanbul'da olabilirdim. Çok zor uyanmış olabilirdim bu saatte, günüme lanet ederek. Burada gülümsememin aksine. Ve bilmiyorum, o mutsuz insanlarla, ne bileyim o tacizcilerle, ayılarla falan. Biraz türcü bir söylem oldu ama yani Marmaray'da olabilirdim şu an, böyle içim daralarak kendimi atmaya çalışıp böyle panik atak krizleri geçirerek. Şimdi burada ne bileyim monklar var, çıplak ayak yürüyorlar. İnsanlar onlara yemek veriyor ve çok müteşekkirler. Yani böyle ellerini önlerinde birleştirip teşekkür ediyorlar. Yani her şey çok güzel. Niye böyle oldu ya? Peçeteler de çok ince. Gözyaşımda bile dağılıyorlar. Sırt çantalı gezginlerin size söylemediği şeylerden biri de sanırım ne kadar çok ağladıkları. Hiç kötü bir şey de olmadı bu arada. Ben burada mutluluktan ağlıyorum. Biraz duygusallaştım. Neyse, sonra günüme devam ediyorum. Böyle bir sergiye geldim. Onu geziyorum. Her şey yolunda. Alt katta bir sanatçının 80. yaş sergisi vardı. Burada üst katta ise buradaki bir üniversitenin mezuniyet sergisi var. Bir sanat bölümünün, fotoğraf bölümünün. Burayı uzun uzun göstermeyeceğim çünkü zaten kanalımda buraya dair bir video paylaşmıştım. Ve 43 kişi falan izledi, yani pek ilgi görmedi. Ama benim için çok ilginç çünkü buradaki insanların tırnak içinde sanat yapma biçimlerini, hayata bakış açılarını görme fırsatı veriyor bana bu sergiyi dolaşmak. Ve aslında onların hayatlarına dair, onların gerçeklerine dair birçok şeyi de gözlemleme fırsatı veriyor bana. Hatta bir noktada burada yüksek lisans yapmayı bile düşündüm. Ama sanırım yabancılar için bu biraz masraflı. Bu arada serginin adı Staying Alive, yani hayatta kalmak. Burada size eserlerden bir tanesini okumak istiyorum. 12 saat çalıştıktan sonra birbirimizi bekleyip eve birlikte yürümeliyiz. Çünkü orası tehlikeli. Bir seferinde Porsche beklemedi çünkü çok yorgundu. O yürürken bir araba geçiyordu. Onu takip ettiler ve arabanın içine bindirmeye çalıştılar. Neyse ki Porsche kendini güvende tutacak kadar zeki. Bu olaydan sonra eve birlikte yürümenin kadınlar için daha iyi olduğunu fark ettik. Biraz çiğ bir çeviri oldu ama metni manipüle etmek istemedim. Ücretsiz olarak gezdiğim bu sergilerde bu sanat merkezindeydi. Dönüş yolumdayken böyle bir kafe gördüm ve menüsüne bakmak istedim, fiyatlarına. Ve vegan menülerin içerisinde böyle yumurtaya benzer bir şey olduğunu gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Çok ilginç geldi. Araştırdığım zaman AliExpress'te böyle ürünlerin satıldığını fark ettim. Konjac adında bir kök bitki var. Japonya'da özellikle noodle yapımında da kullanılan ve bu noodle'lar böyle şeffaf gözüküyor. Belki ondan yapılmış olabilir anladığım kadarıyla ama pek de anlamadım. Gezdim tozdum. Dönerken de bir tezgahtan Spring Rolls, Türkiye'deki adıyla sebzeli Çin börekleri satın aldım. Bunların 5 tanesine 40 baht verdim. Yani yaklaşık 50 lira. Bunun farklı formları da satılıyor ve bazen farklı fiyatlar da var. Bu kızartılmış. Bu sos, bu da tatlı Tay sosu diye geçiyormuş. Bunun da içinde yumurta falan yok. Şey var, şimdi yerince gösteririm. İşte farklı sebzeler var. Zencefil falan da varmış, sarımsak da varmış. Bir de cam erişte var. Bu şeffaf olan erişte. O da nişasta ve sudan yapılıyormuş.
Ay ne yaptınız abla ya? Her şeyimiz tabii ki de plastik, içinde plastik, içinde plastik yani. Açılıyor galiba. Nasıl bağlıyorlar ya bunları? Delmem mi lazım acaba benim bunu? A few moments later. Tamam açtım. Ay kıvamı da biraz şöyle giymiş. Tuhaf falan var. Ay. Bakayım. Hakikaten tatlı. Bak şöyle. Şimdi bir ince bir noodle hamurunu çevirmişler de kapatmışlar gibi. Şurayı biraz sosladım. Çıtır bayağı. Bu biraz yağ çekmiş. Daha az da yağ çekeni vardır bence. İçinde gördüğünüz siyah şeyler mantar, bu turuncu gibi olan şeyler sebzeler ve içindeki dolgunun çoğunluğunu oluşturan şey şeffaf noodle. Sanırım içini açmak kötü bir karardı çünkü ellerim mıcık mıcık oldu. Büyük oranda sokak yemeklerinden hevesimi aldım. Şimdi bugün 24 ayın 27'si buradan çıkıyorum. İyi. Bugün de verimli geçti. Hala turistik yerleri gezmedim. Ama buradan çıkınca şimdi hosta gideceğim. Couchsurfing'den bir hosta gideceğim gözüküyor. O da atmıştı az önce şeylerini, evin şartlarını falan filan. Orada muhtemelen çok erken de değil ama daha erken çıkarım. Gün içinde dolaşırım. O yüzden şimdilik biraz tembellik yapabilirim. Biraz daha kaşık boyayabilirim. Sonra bakalım hayat ne gösterecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra günlük vloglar gelmeye devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve sonraki videolar için zili açmayı çekinmeyin. Hepinize güzel ve sağlıklı günler.